Herkese merhaba, ben Volkan Özer. Bu videomuzda görüntüyü kablosuz olarak bir alıcıya veya 3 tane telefon veya tablete gönderebilen HoloLens Mars 300 Pro kablosuz görüntü aktarıcıyı inceleyeceğiz. Bu arada beni desteklemek için kanalıma abone olmayı ve bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Hazırsak başlayalım. HoloLens profesyonel kablosuz görüntü aktarım cihazları üreten bir marka. Aslında piyasadaki en iyi markalardan biri diyebilirim. Daha önce Mars 300 modelini incelemiştim. Onu da izlemek isterseniz sağ üst kısmına ulaşabilirsiniz. Mars 300 Pro adındaki 300'den de anlaşılabileceği gibi 300 fit yani yaklaşık 91 metreye kadar kablosuz görüntü ve sesi aktarabilen bir alet. Evet, doğru duyduğunuz, sesi de aktarabiliyor. İki farklı satış paketiyle üretiliyor. Standart ve gelişmiş. Gelişmiş pakette verici üzerine harici bir anten takabiliyorsunuz. Standart paketi dahili antenler üzerinden çalışıyor. Bu incelemede de standart pakete bakacağız. Kutusu tipik HoloLens kutusu. Ön kısımda ürünün görseli, diğer kısımlarda da logolar yer alıyor. Kutuyu açtığınızda satış sonrası hizmetleri anlatan bir kart ve kullanım kılavuzunu görmek mümkün. İlk izlenimim, ürünlerin gayet karizmatik göründüğü. Eski modeldeki yuvarlak hatlar yerine daha köşeli hatlar kullanılmış. Paket sağ alt tarafında harici güçle çalıştırmak için bir tip C kablosu, hat şu adaptör ve 1/4 inçlik bağlantı çevricisi yer alıyor. Paketten çıkan Type-C kablosu 1 metre uzunluğunda. Harici güç bağlantısı yapacağınız yer için gayet yeterli diyebilirim. Özellikle verici kamera flash kazana takacaksınız. Vida bağlantı aparatıyla vericiyi yatay olarak monte etmekte fayda var. Üst kısma sıkıca vidalayın, ardından paketten çıkan hot shoe adaptörünü bu yuvaya vidalayın. Böylece montaja hazır olduk. Ürün özellikleriyle devam edeyim. Boyutları 110, 62, 21 mm şeklinde. Bir iPhone 7 Plus'la yan yana getirdiğinizde üstten 3 parmak daha kısa. Vericinin ağırlığı 135 gram. Bağlantı aparatı ile 177 gram oluyor. F970 tipi pil kullanırsanız bu ağırlık 463 grama çıkıyor. F550 tipi pil kullanırsanız 259 gram oluyor. Bu arada bu pillerle ne kadar süre kullandığınızı maalesef söylemek çok zor. Çünkü pillerin amperine göre veya kalitesine göre de bu süreler değişecek. Bu nedenle bu bilgiyi vermem imkansız. Alıcı gövdesi 125 gram, F970 ile 412, F550 ile 208-207 gram arasında. Gövdenin alt kısmı, yani içinde devrelerin olduğu bölüm metal. Dahili antenin yer aldığı üst kısım ise plastik. Böylece dahili antende herhangi bir sinyal sorunu yaşamıyorsunuz. Bu yeni tasarım çok sevdim, bir daha söylemeden geçmeyeyim dedim. Solda verici, sağda ise alıcı yer alıyor. Verici üzerinde tip C portu, HDMI girişi ve görüntüyü loop yapabileceğiniz bir HDMI çıkışı var. Alıcı üzerinde tip C portu ve 2 tane HDMI çıkışı var. Böylece alıcıya gelen görüntüyü 2 monitöre aktarabiliyorsunuz. Hem alıcı hem verici alt kısımlarına birer tane 1/4 inçlik vida girişi mevcut. Mars 300 üzerinde bir ekran yoktu, ancak Mars 300 Pro modelinde hem alıcı hem de verici üzerinde ekran mevcut. Ayrıca bir menü switch'i ve açma switch'ini de yan kısımda görebilirsiniz. Alıcı veya verici 3 farklı şekilde güç verebiliyorsunuz. Daha uzun süreli kullanım için F970 pil kullanabilirsiniz. Daha hafif bir kullanım için F550 tip pil kullanabilirsiniz. Ama en güzel özellik, herhangi bir powerbank ile çantanızdaki powerbankler bitene kadar alıcı veya vericiye güç verebilirsiniz. Kullanım sürelerini yazmamın asıl sebebi bu, çünkü bunun bir sınırı yok. Pilimizi takalım ve verici açıp menüde neler var bir bakalım. Alıcı ve verici ince olduğundan dikey bir ekran tasarlanmış. Gerekli olan her şeyi görebileceğiniz dikey bir ekran var yani. Ekranın alt kısmında yer alan switch'in orta kısmına basılı tuttuğunuzda menüye girebiliyorsunuz. Switch'i yukarı aşağı doğru hareket ettirdiğinizde ise menü içerisine gezebilir, ortaya basarak onaylayabilirsiniz. Menüde Wi-Fi şifresi, eşleşme ve fan kontrolü gibi bölümlere girebilirsiniz. Bu arada verici üzerinde yer alan ısı fanını dilediğinizde kapatabileceğinizi unutmayın. Özellikle verici mikrofona yakın bir yerde ise fan sesi mikrofona yansımasın diye fanı kapatmak gerekebilir. Son olarak versiyon bilgisini de görüntüleyebilirsiniz. Hazır ekrana bakıyorken ekranda neler olduğunu da bir bakalım. Sinyal seviyesi, ürün numarası, fan modu, pil durumu, kanal numarası ve sinyal durumunu yine ekranda görebilirsiniz. Alıcı menüsünde ise ufak bir fark var: kanal tarama. İlk açtığınızda otomatik kanal bulma işlemini yapıyor, ancak isterseniz temiz bir sinyal için yeniden tarama yapabilirsiniz. Gelelim montajına. Hot shoe adaptörünü kullanarak bir kameranın flash kızağına veya Magic Arm ile herhangi bir yere monte edebilirsiniz. Sonradan satın aldığınız HDMI kablonun uyumlu ucunu kameranıza, diğer ucunu verici üzerinde yer alan HDMI girişine takın. Verici sinyal gelmeye başladığında ekranın alt kısmında sinyali ve kare hızını görebilirsiniz. Kamera kısmında neler oluyor göreceğiz, ama öncelikle Mars 300 Pro'nun sadece kamera için olmadığını size göstermem gerekiyor. Diyelim ki bilgisayar ile projeksiyon veya monitör arasında 90 metreye kadar bir mesafe var. Ben olsam 90 metre kablo çekmekte uğraşmam. Belki otellerde kablo çekmek daha maliyetsiz olacaktır, çünkü kabloyu tavana saklayabilirler. Ama kablonun yerden geçmesi gereken yerlerde veya kaliteli bir görüntü almak istediğiniz durumlarda
Mars 300 Pro hayat kurtarır. Hele ki çoğu otelin hala VGA kullandığını düşünürseniz çözünürlüğün ne kadar berbat olacağını artık siz düşünün. Sadece bilgisayar mı? Elbette hayır. HDMI çıkışı alabildiğiniz hemen hemen her aygıtta, örneğin bir telefonun ekranını bile rahatlıkla bir monitöre veya televizyona aktarabilirsiniz. Bununla beraber özellikle hareketli çekimlerin yapılacağı setlerde çok fazla kullanılıyor. Çünkü görüntü sadece kameraman değil, pek çok kişinin de görmesi gerekiyor. Bu nedenle örneğin Zhiyun Crane 3S gibi bir gimbal'da rahatlıkla dengeleyip kullanabilirsiniz. Hatta bununla ilgili bir başka örnek daha vereyim. Kameraman kamera ekranından görüntü izlerken yakınında bulunan bir focus puller görüntüyü daha göndermeden başka bir ekranın üzerinde izleyebilir. Yani loop yapabilir. Şimdi en temel haline geri dönelim ve gecikme süresine bakalım. Kağıt üzerinde 0.08 saniye gecikme süresi olduğu yazıyor. Ekranda da bunu bu şekilde görebilirsiniz. Farklı bound'lar ekleyerek devam edelim. Alıcı üzerinde 2 tane HDMI çıkışı olduğundan görüntüyü aynı anda kablo ile 2 monitöre aktarabilirsiniz. Sadece monitörü değil, aynı anda 3 telefon veya tablette görüntüyü aktarabilirsiniz. Burada önemli olan telefonunuzun Wi-Fi bandının 5 GHz olması ve ortanın biraz üzerinde işlemci ve ekran çipine sahip olan bir telefon kullanmanız gerekmesi. Eğer basit bir telefon kullanırsanız görüntü sürekli donacaktır. Telefon üzerinden görüntü görmek isterseniz Android veya iOS için HoloView uygulamasını indirin ve telefonunuza kurun. Mars 300 Pro çalışırken telefonunuzun Wi-Fi ayarına girin ve buradan HLD ile başlayan ağa tıklayın. Bir kereye mahsus 1 2 3 4 5 6 7 8 şifresini kullanarak ağa bağlanın. Programa geri dönün ve Mars 300 Pro'nun alt kısmında yer alan Connect'a basın. Tam burada alıcı ve vericiyi nasıl güncelleyeceğinizi de göstereyim. Sağ alt kısımda yer alan Mi sekmesine, ardından Firmware Upgrade'e dokunun. Alıcı ve verici sürümlerini şu an görebilirsiniz. Bir güncelleme varsa bu kısımda belirtilecektir. Uygulamaya geri dönelim. Size hızlıca uygulamada yapabileceklerinizi de göstereyim. Tıpkı profesyonel bir monitörde olduğu gibi Waveform monitör, histogram, focus peaking, zebra, çekim alanı çerçevesi, zoom, false color, monocolor ve LUT göstergelerini kullanabiliyorsunuz. Ayrıca telefona gelen görüntünün fotoğrafını veya videosunu çekip bu görüntüyü arkadaşlarınıza da gönderebiliyorsunuz. Çekilen fotoğraf veya videolar telefonun hafızasına kaydolur. Kaydı başlatmak veya fotoğraf çekmek için kameraya komut göndermez. Yeni nesil dokunmatik monitörlerde olduğu gibi ekranın sol tarafından parlaklığı, sağ tarafındansa sesi değiştirebilirsiniz. Son olarak HoloView yardımı ile kanal taraması yapabilir, mevcut 8 kanaldan en iyisine geçiş yapabilirsiniz. Önce iç mekan testi yapalım. Evim yaklaşık 135 metrekare 3+1. Stüdyom sol üst kısımda ve duvarlarda standart tuğla var. Evin içinde gezip hem ekrandaki hem de uygulamadaki görüntünün sinyal durumlarına birlikte bakalım. Test sırasında stüdyonun kapısını kapatmayacağım. Salonda 2.4 ve 5 GHz bantları aktif olarak çalışan bir modem var. Tam modemin yanından geçerken telefondaki sinyal kesildi. Ayrıca şu an arada 2 duvar var diyebiliriz. Alıcıda herhangi bir sorun yok. Salon ortasında telefon sinyali geri geldi. Balkona çıktığımda ise telefon sinyali yine gitti ama alıcı sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Balkona çıktığımda arada 3 tane duvar oluyor. Çoğu zaman yaptığım testlerde özellikle mikrofonlarda bu kısımda sinyal kesiliyor. Ama Mars 300 Pro sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Salona geri geldiğimde, yani aradaki mesafe 2 duvara ve sonrasında bir duvara düştüğünde telefon sinyali de geri geliyor. Eğer alıcı verici ikilisiyle kullanacaksanız kapalı alanda aşırı uzak mesafelere gitmeden veya 4-5 tane duvar arada olmadığı sürece sorunsuz çalışmaya devam edecektir. Gelelim açık alan testine. Mars 300 Pro dış mekan testindeyiz. Hava biraz esiyor ama umarım rahatlıkla geliyordur sesim size. Açık hava testi yapacağız. Gerçi sağlı solda evler var ama muhtemelen burada çok fazla modem olduğu için sinyali kesebilir. Güzel bir yürüyüş yolumuz var, ağaçlar vesaire. Bu yolun toplam uzunluğu yolun sonuna kadar 220 metre. Mars 300 Pro 300 fit, yani 91 metreye kadar görüntü aktarımı gerçekleştiriyorum. Bakalım, yürüyelim. Neler olup bitiyor birlikte görelim. Bu arada referans noktalarım şu sağdaki çöpler, çöp tenekeleri. Aralara 15 metre. Sonuncu çöp tenekesinden sonra işler değişiyor. Zaten onu da size söyleyerek devam edelim. Haydi başlayalım o zaman. Bu arada hem HoloView uygulaması hem de alıcı verici üzerinden bir aktarım yapıyorum. Vericiyi de biraz solumda tutuyorum, gövdem engel olmasın diye. Şu an 10 metreye geçtim, hatta 15. metreye geldim bile. Bir yandan da konuşuyorum ki size neler olup bittiğini görebilin. 20 metre civarını geçtim. Şu an 30 metreye gelmek üzereyim. 30 metreye geldim. Hem uygulama hem de dediğim gibi alıcı verici üzerinden ayrıca bir kayıt yapıyorum. 45 metreye doğru gelmek üzereyim. 40 metreyi geçtim, hatta şu an tam 45. metreye geldim.
Şu an 50 metreyi geçtim. Bir yol ayrımı var burada. Bu yol ayrımında görelim bakalım şimdi neler oluyor. Şuradan çaktırmadan karşıya geçelim. Telefon görüntüsü yaklaşık 70 metrede dondu. 70 metrede telefon için bence çok iyi. Açık havada tabii ki de. Şu an 80 metreye doğru gelmek üzereyim. 80 metre geçtim, çok vardı. Şu an 85 metredeyim. Aslında şu an 90 metreye geldim. Ama ve lakin hala görüntü devam ediyor. Tabii ki bu sayede, yani 90 metreyi geçmemizin sayesinde şu an 100 metreyi de geçtim. Normal şartlarda burada görüntü akışının bitmesi gerekiyor ama 100 metreyi geçtiğimiz için ilginç bir şekilde devam ediyor. Çünkü 91 metreydi bunun sonu. Şu an artık 130 metreleri geçmiş bulunuyorum. 130, hatta 140'lara doğru geliyorum. Elimde yoruldu bu arada. Gimbal'la hem kamerayı hem cihazı tutmaya çalışıyorum. Görüntülerde biraz patlama olabilir, kusura bakmayın. Sürekli değişken bir hava var çünkü. O yüzden bir koyu, bir de şey olabilir, hava, ne derler ona, patlama yaşanabilir. Artık görüntüyü biraz oynarım daha sonra üzerinde. Yani şu an kaç metredeyim? Yaklaşık olarak herhalde 160 metre civarındayım. Normal şartlarda görüntünün artık gitmemesi gerekiyor ama görüntü gitmeye devam ediyor ilginç bir şekilde. Oh, yoruldum gerçekten. Böylece pazar günü sporumuzu da yapmış olduk. Yolun sonu gözüktü. Şöyle göstereyim. Yolun sonu 220 metre. Yani şu anda yaklaşık olarak 190 metre civarındayız. Cihazda ufak ufak dolmalar başlamış. Cihazda gidip gelmeler başlamış hatta. Artık gitsin bence. Gitsin gelmesin hatta, çünkü normal mesafesinin 2 katı mesafesiniz. Şu an 200 metreyi de geçtik zaten. Telefonda zaten görüntü yok. 70 metreden sonra telefon biraz sapıtmaya başlıyor işin özü. Şu an yolun sonuna gelmek üzereyim. Bir 10 metrem falan kaldı. Yani bu da şu an 220-210 metredeyim demek oluyor. 210 metre olmaması gereken bir şey. Artık yol bitti. Bahçelievler Belediyesi Sadri Alışık Parkı'na da gelmiş oldum. Şu an 220 metredeyim. Ufak ufak dolmalar varmış. Şöyle hızlı hızlı göstereyim. Biraz görüntü patlıyor olabilir, kusura bakmayın. Şu an evet, yani ilginç bir şekilde 220 metredeyim. Şurada bir yerde kameramız. 220 metrede ilginç bir şekilde, dediğim gibi, sesli görüntüyü almaya devam ediyor. Ama tabii ki mükemmel değil. Bence güvenli mesafe yine 100 metre civarı ama tabii ki sonrası size kalmış diyebiliriz. Hem tasarımının değişmesi hem de yeni güç seçenekleriyle Mars 300 Pro'yu çok sevdim. Düşük gecikme ve güçlü sinyal seviyesi de eklenince çok iyi bir kablosuz görüntü aktarıcı olarak çantandaki yerini alacağını rahatlıkla söyleyebilirim. Bu videomuzda HoloLens Mars 300 Pro kablosuz görüntü aktarıcıyı inceledik. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.